Arkadaşlar her şeyden önce şunu belirtmemde yarar var. Clenbuterol bir anabolik androjen steroid değil, tıpta astım ilacı olarak reçete edilen bir beta-2 sempotamimektiktir arkadaşlar. Bu aktif madde aynı zamanda karaciğerdeki düz kasları gevşeterek yeteneklerini geliştirir. Bu da daha derin ve daha yoğun nefes almayı sağlar. Vücut geliştirme ve fitness sporlarında clenbuterol sahip olduğu söylenen iki etki nedeniyle çok sık kullanılmaktadır. Bir yandan clenbuterolün güçlü bir antikatabolik ve kas yapıcı etkiye sahip olması ki bu da ana uygulama alanını kür sonrası tedaviye ve steroid kullanmayan ama yine de kas kütlesini arttırmak isteyen insan grubuna kaydırıyor. Yani bir antikatabolik ajan ile kas geliştirme ve ikinci etkisi de sanırım herkesin de bildiği gibi güçlü bir yağ yakıcı olarak hareket etme ününe sahiptir. Bu da diyetler sırasında kullanımı açıklamaktadır. Aslında baktığımızda her iki iddiada yıllardır nesilden nesile aktarılmış ve nadiren sorgulanmaktadır. Ben bu durumu biraz üzücü bulmaktayım. Çok yazık arkadaşlar. Çünkü biraz bilgiye sahip bazı sporcular paradan tasarruf edebilirler. İşte tam da o bilgi videonun geri kalan kısmında sizlerle beraber arkadaşlar. Tabii devam etmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyorum. Şu anda ekranda çıkan Instagram adresimde bana en kolay ve hızlı ulaşabileceğiniz platform. Oradan da beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve son olarak vücudunugeliştir.com internet adresim hizmetinizde. Sitemi ziyaret edip sizin için en uygun programlama isteğini bana iletebilirsiniz arkadaşlar. Hadi videomuza dönelim. Arkadaşlar yapılan deneylerde clenbuterol kullanımının çizgili kaslarda önemli bir artışa neden olduğu gözlemlenmiştir arkadaşlar. Aslında bunun nasıl gerçekleştiği hala belirsizliğini korumaktadır. Hatta Propend adı ile üretim yapan üretici Boehringer Ingelheim bile bu etki hakkında kesin bir şey söyleyememektedir. İnsanlarda benzer sonuçlar elde etmek için günlük 0.16 gram yani 160 milikilogram doz gerekir. Bu doz aslında yıkıcı sonuçlara yol açabilecek bir dozajdır arkadaşlar. Ne yazık ki clenbuterol özellikle steroid replazmanı olarak kas kazanmak için pek de mantıklı gözükmüyor. Clenbuterol ile kas gelişimi açısından elde edilen ilerlemenin son derece mütevazi ve temelli olduğunu kanıtlanmıştır arkadaşlar. Ama bunun sebebini açıklamak için baktığımızda ampirik veriler esas olarak artan güç seviyesinden kaynaklandığını göstermektedir arkadaşlar. Birçok sporcu sınırlı olumlu sonuçlar bildirse bile iddia edilen antikatabolik özelliklerde sorgulanmalıdır arkadaşlar. Günde 160 mikrograma kadar kullanımın kürlerden sonra kazanılan kas kütlesini koruması ve ayrıca antrenman enerjisinin artmasını sağlaması amaçlanmaktadır. Ancak gerçek şu ki antikatabolik etkiyi kanıtlayacak hiçbir çalışma yoktur. Az önce de belirttiğim gibi arkadaşlar, kürden sonra kas kütlesinin koruması muhtemelen esas olarak kas kütlesinin alınmasıyla birlikte gelen güç artışından kaynaklanmaktadır. Clenbuterol'ü kas geliştirmek için veya steroid yerine kullanan bir madde olarak kullanan sporcular sadece mütevazi bir etkinliğe rağmen açık kapalı program olarak adlandırılan bir program kullanırlar arkadaşlar. İlk hafta doz sürekli olarak günde 1 tabletten 8 tablete kadar arttırılır. Daha iyi tolere edilebilirlik sağlamak ve olumsuz yan etkileri mümkün olduğunca düşük tutmak için 7. günden itibaren 2 gün ara verilir ve sonraki 2 gün içinde tekrar maksimum doz alınır arkadaşlar. Bu dönüşümlü program clenbuterol'ün alınması istenilen süre boyunca devam edilir arkadaşlar. Böyle bir planın ardındaki fikir etkilenen beta-2 reseptörlerinin 2 günlük izin süresi içinde iyileşmek için zamana sahip olmaları ve bu nedenle daha uzun bir süre boyunca alıcı olmaları ve bunun da daha uzun bir etkinlikle sonuçlanmasıdır arkadaşlar. Bir zamanlar yayılan bu standart öneri clenbuterol'ün yaklaşık 35 saatlik bir yarı ömre sahip olduğunu düşündüğünüzde artık şüpheli görülüyor. 35 günlük yarılanma ömrü aslında clenbuterol'ü almadığınız 2 gün boyunca bile hala vücutta etkili olduğunun göstergesidir arkadaşlar. Şimdi sıkı durun. Şimdi size en iyi clenbuterol alımını açıklıyorum arkadaşlar. Bir hafta boyunca her gün clenbuterol alımı ve ardından ikinci haftada ise efedrin alımı arkadaşlar. Bir haftalık clenbuterol ve bir haftalık efedrin alımının dönüşümlü olarak uygulanmasının pratikte en iyi seçim olduğu kanıtlanmıştır. Ancak kullanım süresi maksimum 6 haftayı geçmemelidir arkadaşlar. Başka bir alım şemasında clenbuterolün her gün alınmasını öneriyor ve bu da bizi bilindik bir soruna yani reseptörlerin hızlı alışması ve uzun yarı ömrü nedeniyle aktif bileşinin birikmesine geri döndürecektir arkadaşlar.
Beta 2 reseptörleri genellikle yaklaşık 4 hafta sonra düzenli alıma alışırlar. Dolayısıyla bu noktadan sonra çok az ilerleme beklenebilir arkadaşlar. Aktif bileşenin uzun yarı ömrü ve buna bağlı olarak birikmesi hoş olmayan yan etkileri de yol açabilir. Bunların en önemlisi uyku bozukluklarının yanı sıra kalp ve dolaşım sistemi üzerindeki şiddetli gerginliktir arkadaşlar. Özellikle klenbuterol ve anabolik androjen steroidleri birlikte alırken kalıcı kalp hasarı göz ardı edilemez arkadaşlar. Yağ yakmaya yardımcı olmak için klenbuterol kullananlar genellikle 160 mikrograma kadar kullanır ve bu dozu günlük olarak alırlar. Daha önce de belirttiğim gibi 4 haftadan fazla bir süre boyunca günlük olarak alınması anlamsızdır. Klenbuterol ile ilgili makalelerde klenbuterol kullanımında bazal metabolizma hızında %10 oranında artış ve vücut ısısında birkaç santigrat derece artış olduğu yazmaktadır. Ama bu genelde pratikte ulaşılamayan değerlerin görülmediği yazılardan öteye geçmiyor arkadaşlar ve vücut ısısındaki 2-3 santigrat derecelik bir artış bile hafif ateşe eşdeğer olacaktır arkadaşlar. Yağ kaybını desteklemek için klenbuterol kullanmak istiyorsanız yine de vücut sıcaklığınızı izlemelisiniz. Vücut ısısının arttığı bildiren sporcular olmasına rağmen bu tür geri bildirimler nadirdir. Klenbuterol yağ yakma özelliklerini termojenez yoluyla geliştirdiğinden sabit vücut sıcaklığında etkisi sıfır olacaktır. Burada size önerim klenbuterol alımında mutlaka sportif performans göstermeniz ve vücut ısısını sportif faaliyetler aracılığıyla artırmanız olacaktır arkadaşlar. Sporcular tarafından kullanılan diğer kombinasyonlar ise bir hafta boyunca klenbuterol ve efedrin, kafein, aspirindir arkadaşlar. Sporcular bunun daha düşük reseptör doygunluğuna ve dolayısıyla daha uzun bir kullanım süresine yol açmasını beklemektedirler arkadaşlar. Sporcu klenbuterol, tiroid hormonu kombinasyonuyla tiroid hormonlarının kas erimesine neden olan etkisini ortadan kaldıracağı varsayılan klenbuterolün antikatabolik etkisini ummaktadır. Ayrıca her iki maddenin de farklı etki yolları sayesinde sinerjistik bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Alım süresi de 6 haftaya kadar çıkarılabilir. Çünkü beklenen reseptör doygunluğu biraz gecikmeli olarak gerçekleşir arkadaşlar. Sonuçta her sporcu bu aktif maddeyi kullanıp kullanmayacağına kendisi karar vermelidir. Ancak yıllar içinde kazanılan gerçekler ve deneyimler sporcuların çoğunluğunun klenbuterol almaya karşı olduğunu göstermektedir arkadaşlar. Bu ilacın maliyetinden dolayı pek fazla sahtesi bulunmamakta beraber bazı kardeşlerimden maalesef aldıkları klenbuterollerden pek memnun kalmadıklarını duydum. Bunun sebebinin ne olduğunu bilmemekle beraber belki de her ne kadar sahteciliğin olmadığını düşündüğüm bu ilacın Türkiye'de sahtesinin de yapılabilme ihtimalinin olduğunu varsaymaktayım diyor ve videomu burada noktalıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar sizler klenbuterol kullandınız mı? Kullandıysanız etkilerinden memnun kaldınız mı? Kullanmadıysanız ise neden? İşte tüm bunların cevaplarını herkese açık yorumlar kısmına ya da Instagram üzerinden bana direkt mesaj olarak atabilirsiniz ki Instagram adresim şu anda ekranda arkadaşlar. Videomdan memnun kaldıysanız beğenmeyi, bana destek için kanalıma abone olmayı ve videolarımdan anında haberdar olmak için ise bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Benden bugünlük de bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle hepinize önce sağlık, sonrasında bol kazanç ve bol sporlu günler diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.